Yazdı sildi, yazdı sildi. Mesaj. Gece tam geç olmamıştı ama herkesin içinin geçmeye başladığı o saatlerden biriydi. Çubuk adam yatağın kenarında oturuyordu. Elinde telefon vardı. Ekran açıktı. Bir mesaj kutusu açıktı. Cümle henüz yoktu ama yokluk da boş değildi. Telefonun ışığı yüzüne vuruyordu. Sanki ekrandan gelen şey ışık değil de karar vermesi gereken bir sessizlikti. Yazdı. Nasılsın? Baktı. Bu kelime çok küçüktü. Çünkü insan bazen nasılsın yazmaz. Aslında şunu yazar. Ben sana kırıldım. Ben seni özledim. Sonra sildi. Bir daha yazdı. Sana bir şey söyleyecektim. Durdu. Sonra sildi. Bir daha yazdı. Boş ver. Bu cümleye biraz daha uzun baktı. Çünkü bazen en dürüst cümle buydu. Onu da sildi. Telefon titremedi. Kimse yazmamıştı. Ama sanki ekranın içinden biri bakıyordu. Bekleyen biri gibi değil, bilen biri gibi. Çubuk adam imlece baktı. Küçük çizgi yanıp sönüyordu. Bir görünüyor, bir kayboluyordu. Sanki ekrandaki o küçücük şey bile ondan daha net ne yapacağını biliyordu. İşte o an fark etti. Sorun ne yazacağı değildi. O mesaj gidince neyin gerçek olacağıydı. Çünkü bazı mesajlar gönderildiği anda sadece karşı tarafa ulaşmaz, insanı da ele verir. Telefonu biraz yüzüne yaklaştırdı. Sonra geri çekti. Sanki mesajı göndermekten değil, ona tam bakmaktan çekiniyordu. İnsan bazen kendi gerçeğine ancak ekran mesafesi kadar yaklaşabiliyordu. Bir tuhaflık oldu. Silinen cümleler kaybolmamıştı. Nasılsın? Sana bir şey söyleyecektim. Boş ver. Hepsi oradaydı. Kelimeler değişiyordu ama yük aynı kalıyordu. Silinmiş cümleler telefonların çöplüğüne gitmiyordu belki de. İnsanın içinde ayrı bir klasör vardı. Adı görünmüyordu ama çok doluydu. Ve çubuk adam anladı. Bunca zamandır birine yazmıyordu. İçinde kalanı farklı cümlelerin arkasına saklıyordu. Bu kez farklı yaptı. Düzgün görünen bir cümle yazmadı. Kibar bir cümle de değil. Sadece yükün kendisini yazdı. Ben bunu hala içimde taşıyorum. Uzun süre baktı. Bu mesajın kime olduğu tam belli değildi. Belki karşı tarafa, belki geçmişe, belki de kendineydi. Ama ilk kez doğruydu. Bazı mesajlar karşı taraf okusun diye yazılmazdı. İnsan kendi içindeki inkar artık okuyamasın diye yazardı. Baş parmağı gönder tuşuna yaklaşırken ekrandaki ışık büyüdü. Telefonun camında yansıması belirdi ve omuzunun arkasında geceden dokunmuş gibi duran bir pelerin açıldı. Çubuk adam doğruldu ve kanatlı kırbaça dönüştü. Pelerin rüzgarla değil, nihayet dürüstleşmiş bir cümlenin ağırlığıyla hareket etti. Kanatlı kırbaç ekrana son kez baktı. Mesaj hala oradaydı. Gönderdi mi göndermedi mi gece bunu öğrenemedi ve fısıldadı. Bazı mesajlar ulaşmak için değil, saklanmayı bitirmek için yazılır.